Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben operatör doktor Onur Tanrısever. Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. Kulak burun boğaz uzmanlığı yapıyorum. Şu anda da aktif olarak yüz ve boyun alanında daha çok estetik cerrahi ile ilgileniyorum. Tüm kulak, burun, boğaz birbiriyle alakalı olduğu için buranın tüm hastalıklarıyla ilgilenen, bunun tedavilerini ve cerrahilerini yapan branştır. Burun estetiği 18 yaşından sonra herkese yapılabilir aslında. Tabii ki bunda hasta seçim kriterleri vardır. Bunlara göre her doktorun kendi kriterleri vardır. Buna göre hareket edilir. Öncelikle hastanın nasıl bir görünüm istediği önemli. Burada doğal, hiç ameliyat olmamış gibi görünüm isteyenler olabilir. Daha feminen, daha kavisli, kalkık burun isteyenler olabilir veya ikisinin arası çok aşırı estetikli bir görünüm olmasın. Aynı zamanda da hiç ameliyat edilmiş gibi de olmasın. Yüzüme uygun, daha yakışan bir burun olsun isteyenler de olabilir. Genel olarak benim hastalarda gördüğüm bu üç ana kategori oluyor. Tabii ki şimdi göz gözden farklı, herkesin zevki de farklı, herkesin yapısı da farklı. Dolayısıyla ilk önce hastanın istekleri önemli. Hastanın geçmişi önemli. Kaç yaşında olduğu, hastalıkları, cilt yapısı, bunlar bizim için en önemli şeyler. Bundan sonra da hastanın istekleri dediğim gibi ve ayrıca bilgisayar ortamı üzerinden özellikle profilden bir çizim yapıyoruz. Burada hasta hoşuna giden, gitmeyen noktaları bize söylüyor. Biz buralarda yapabileceğimiz düzeltmeleri yapıyoruz. Veya hastanın yapılamayacak bir düzeltmesi varsa bunun da yapılamayacak, sağlık açısından problemli veya estetik açısından çok mümkün olmadığını da yine aynı şekilde aynı dürüstlükle hastaya söylüyoruz. Şimdi şöyle, bu konuda açık veya kapalı teknikle hastalar ameliyat edilebiliyor. Ben daha çok açık tekniği tercih ediyorum. Bahsettiğiniz morarma, şişme gibi şeyler daha çok eskiden, şu anki günümüzde teknolojik aletlerin çok fazla olmadığı dönemlerde oluşan şeylerdi. Günümüzde piezo cihazı kullanılıyor. Özellikle kemik kesme, kemik kırma anlamında, halk dilinde. Bu cihaz ultrasonik dalga ile kemiği kestiği için bu şişme, morarma, ödem veya konfor anlamında, ağrı anlamında hasta çok daha rahat ediyor. Konforlu bir süreci oluyor. 3. 4. günlerde bunlar birazcık maksimum seviyeye ulaşıyor. Sonra yavaş yavaş yüzünde aşağıya kayarak kayboluyor bu ödemler. Ancak morluk çok fazla görülmüyor artık. Hayır, tüm o genel anestezide, tüm operasyonlarda mutlaka kan tahlili, elektrokardiyogram, kalp grafisi, röntgen çekilir. Bu tahlillerde herhangi bir problem varsa, kişinin iltihabı varsa, kanama bozukluğu varsa ya da kan değerlerinde bir kansızlığı varsa bu durumlarda operasyon alınmaz veya ertelenir. Bahsettiğim piezo cihazı olduktan sonra hastalar normalde bir hafta biz alçı tamponlu tutuyoruz hastayı iyileşmesi için. 1. haftada bunları çıkartıyoruz ya da 6. günde. Ancak bu cihazlarla artık hastaların konforları çok yüksek oluyor. 3. 4. günde bile kafeye, restorana gidebiliyor hasta, alışverişini yapabiliyor. Çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Zaten 1. haftada alçı ve tamponlarını aldıktan sonra da normal hayatına devam edebiliyor. Evet, bu en çok sorulan ve en haklı olan sorulardan biri aslında. Bu tekniğe göre değişiyor. Kimi burun estetiklerinde bu burun ucu çakılır. Çakıldığı için hiç hareket etmez. Normalde burun ucumuz hareket eden bir organdır. Ben bu görüşü çok sevmiyorum. Diğer görüşte de burun bir miktar dikişlerin salma payıyla ve yer çekimiyle, iyileşmeyle, burnun oturması diyoruz biz buna. Birazcık bir 5-10 derece rotasyon kaybeder. Biz ameliyatta buna göre bırakıyoruz hastanın burnunu. Yatık pozisyondan ve ameliyat sonrası hastalar dikkat etmiştir. Hep çok kalkık oluyor burunlarınız diyorlar. Aslında çok kalkık değil, bunun bir iyileşme süreci var, oturma süreci var. Biz oturduğunda bu burnun düşük olmaması için biz onu aslında o şekilde yapıyoruz ve o şekilde bir ayarlama düzenliyoruz. Tabii ki her estetik ameliyatın bir revizyon riski mevcuttur. Görüntüde ufak pürüzler, bozukluklar, revizyon olma olasılığı mevcuttur. Bu literatürde genelde %10-15 oranında her doktorun değişir. Tabii 6 aya kadar beklemek gerekir. İlk 6 ayda burun yavaş yavaş oturur. Tam iyileşmesi de 1 yıldır. Ama 6. aydan sonra rahatsızlığı olan ve bunun cerrahi şekilde giderilebilecek hastalarda revizyon ameliyatı yapılabilir tabii ki. Aslında her burunda ameliyat edecek bir şey bulabilirsiniz ama burada önemli olan hastanın size uygunluğu. Her ustanın eli farklıdır. Bizim işimizde de o aynı şekildedir. Herkesin kendine göre bir hasta seçimi vardır. Bu noktada hastanın istekleri, sizin yapabileceğiniz iş ve onun beklentisini karşılayabilmeniz önemlidir. Bunu ne derecede karşılayabiliyorsanız hastaya bu şekilde konuşursunuz. Ben bu işi yapabilirim veya yapamam şeklinde
buna göre hastayla karşılıklı iletişim halinde olması gereken bir şeydir. Burun delikleri asimetrisinden özellikle hastalar bazı kişilerde görerek bundan şikayetçi olabiliyorlar veya bunu soruyorlar, merak ediyorlar. Burun deliklerimiz normalde tam olarak simetrik değildir. Birbirinden bir miktar farklıdır. Ameliyattan sonra da burada küçük asimetriler olabilir. Bu çok normal bir şeydir. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Özellikle bunu söylemek istedim. Ama tabii ki belirgin asimetriler olmaması gerekir. Göze hoş gelmeyen, önden, yandan ve alttan bakışlarda göze çok abes gelen asimetriler olmaması gerekir. Bu durumlar olduğu takdirde buna yönelik yöntemler uygulanabilir veya tekrar ameliyat gibi şeyler uygulanabilir. Aslında 1. aydan itibaren biz kendi ameliyatlarımda sonuçlarımızı görmeye başlıyoruz. Ama tam olarak oturması her zaman 1 senedir. Yani eskiden çok zor olan ameliyatlardı, çok konforsuz olan ameliyatlardı. Şu anda çok basit ve rahat geçen bir sürecimiz oluyor. Burada önemli olan karşılıklı iletişebilmek. Herkesin farklı isteği olabilir. Her doktorun yapabileceği şey farklı olabilir. Burada karşılıklı güven duygusuna göre bir yol çizmek gerekiyor ve o doktorun sonuçlarına mutlaka daha önceden bakmak, bu sonuçları kabullenmek, aynı zamanda da bunun bir sihir olmadığını, bir ameliyat olduğunu, her ameliyatta da problemler oluşabileceğini ve bu problemler hakkında her burunda bunlar farklı olabilir. Doktorundan doğru bilgi almasını öneririm. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.